Ben huzuru seven birisiyim. Sakin bir hayatı seven, kulübünü, biriç oyununu, iyi pişmiş bir yemeği ve sağlam bir şarabı seven bir adamım. Yazın İngiltere'yi, kışın Riviera'yı severim. Sansasyonel olaylara karışmak istemem. Bazen, iyi bir ateşin önünde, gazetede okuduklarıma itiraz etmem. Ama işte, gitmek istediğim yer burası. Amacım, hayatın tamamen rahat olması. Belirli bir miktar düşünce ve önemli miktarda para, bu amacı ilerletmek için. Ama bunu her zaman başaramadım. Gerçi bana olmasa da, etrafımda olur ve sık sık, kendime rağmen, ben de dahil olurum. Dahil olmaktan nefret ediyorum. Tüm bunlar, Guy Paget'in sabah elinde telgraf ve uzun bir yüzle yatak odama gelmesiyle başladı. Sanki cenazede dilsiz biri gibi duruyordu. Guy Paget benim sekreterim. Gayretli, özenli, çalışkan biri. Her açıdan takdire şayan biri. Ama biliyorum ki, beni bu kadar rahatsız eden başka kimse yok. Uzun zamandır onu nasıl elimden kurtaracağımı düşünüyorum. Bir sekreteri, çalışmayı oynamaya tercih ettiği için işten çıkaramazsınız. Sabah erken kalkmayı sevdiği için, ya da hiçbir zaafı olmadığı için. Tek eğlenceli şey, adamın yüzü. 14. yüzyıl zehircisi gibi bir yüz. Borciyalardan, olağan işlerini yapma şansı bulmuş türden biri. Paget beni bu kadar çalıştırmasaydı pek umursamazdım. Benim iş anlayışım, yapılması gereken bir şeyi hafif ve havalıca ele almak. Aslında, alaysız. Sanmıyorum Guy Paget hayatında hiçbir şeyle oynayıp eğlenmedi. Her şeyi ciddiye alıyor. İşte bu yüzden yaşamak çok zor. Geçen hafta aklıma harika bir fikir geldi. Onu Floransa'ya göndermek. Floransa, ve ne kadar çok oraya gitmek istiyordum. Sevgili dostum, diye bağırdım, yarın gideceksin. Tüm masraflarını ödeyeceğim. Ocak ayı Floransa'ya gitmek için alışılmış bir zaman değil ama Paget için hepsi bir olacaktı. Onu hayal edebiliyordum, rehber kitabı elimde, tüm resmi galerileri düzenli bir şekilde geziyor. Ve bir haftalık özgürlük bana ucuz bir bedeldi. Keyifli bir haftaydı. İstediğim her şeyi yaptım, istemediğim hiçbir şeyi yapmadım. Ama sabah saat 9'da gözlerimi açtığımda, Paget'in benimle ışık arasında durduğunu fark ettim. Özgürlük sona ermişti. Sevgili dostum, dedim, cenaze çoktan gerçekleşti mi, yoksa sabah ilerleyen saatlerde mi? Paget kuru mizahı sevmez. Sadece baktı. Yani biliyorsun, Sir Eustace. Ne biliyorum, diye sinirle söyledim. İfadenden, yakınlarından birinin bu sabah defnedileceğini düşündüm. Paget bu saldırıyı mümkün olduğunca görmezden geldi. Bunu bilmeyeceğini sanmıştım. Telgrafa dokundu. Erken uyarılmayı sevmediğini biliyorum ama saat 9. Paget, sabah 9'unu neredeyse günün ortası olarak görür. Ve bu koşullar altında, o şey ne, diye sordum. Marlow polisinden bir telgraf. Bir kadın evinizde öldürüldü. Bu beni gerçekten uyandırdı. Ne kadar devasa bir cesaret, diye haykırdım. Neden benim evimde? Onu kim öldürdü? Söylemiyorlar. Sanırım İngiltere'ye hemen geri döneceğiz, Sir Eustace. Böyle bir şey sanmanıza hiç gerek yok. Neden geri döneceğiz? Polis. Polisle ne işim var ki? O senin evindi. Bu, dedim, benim talihsizliğim gibi görünüyor. Suçumdan daha fazla. Guy Paget kasvetli bir şekilde başını salladı. Seçim bölgesi üzerinde çok talihsiz bir etki yaratacak, dedi. Neden böyle olması gerektiğini göremiyorum. Ama böyle konularda Paget'in içgüdülerinin her zaman doğru olduğunu hissediyorum. Yüzeyde, bir milletvekili için, başıboş genç bir kadının onun boş evinde öldürülmesi önemsiz görünebilir. Ama İngiliz halkının saygın bakış açısının bir hesabı yoktur. Üstelik yabancı. Bu da durumu daha da kötüleştiriyor, diye devam etti Paget. Yine haklı olduğuna inanıyorum. Eğer evinde bir kadın öldürülmesi kötü bir durumsa, o kadının yabancı olması daha da kötü. Başka bir fikir dikkatimi çekti. Aman tanrım, diye bağırdım, umarım Caroline bu duruma üzülmez. Caroline benim için yemek yapan hanımefendi. Bahçıvanımın eşi. Ne tür bir eş olduğunu bilmiyorum ama mükemmel bir aşçı. James iyi bir bahçıvan değil, ama onu tembelliğinde destekler ve yalnızca Caroline'ın yemekleri yüzünden yaşaması için bir loca veririm.
Bundan sonra kalmayacağını sanmıyorum, dedi Paget. Her zaman neşeli biriydin, dedim. Sanırım İngiltere'ye dönmem gerekecek. Paget açıkça bunu düşünüyor. Ve Caroline'ı sakinleştirmek de var. 3 gün sonra, İngiltere'den kışın kaçabilen biri için bu inanılmaz, iğrenç bir iklim. Tüm bu sorunlar çok sinir bozucu. Ev temsilcileri, Millhouse'u kiraya vermenin neredeyse imkansız olacağını söylüyor. Tüm bu tanıtımdan sonra. Caroline yatıştırılmış, çift ücretle. Kandan bir telgrafla bu işi halledebilirdik. Aslında söylediğim gibi, gelmek için hiçbir dünyevi amacımız yoktu. Yarın geri döneceğim. Bir gün sonra. Çok şaşırtıcı şeyler yaşandı. Başlamak gerekirse, mevcut hükümetin ürettiği yaşlı bir eşeğin mükemmel örneği olan Augustus Milray ile tanıştım. Davranışı diplomatik gizlilik sızdırıyordu. Beni kulübün sessiz bir köşesine çekti. Çok konuştu. Güney Afrika'dan, oradaki sanayi durumundan. Rand'daki artan bir grev söylentisinden. O grevi tetikleyen gizli nedenlerden. Olabildiğince sabırla dinledim. Sonunda sesini fısıltıya indirdi ve bazı belgelerin generalin eline verilmesi gerektiğini açıkladı. Kesinlikle haklısın, dedim, bir esnemeyi boğarak. Ama onları ona nasıl ulaştıracağız? Pozisyonumuz çok hassas. Gönderide ne var, diye neşeyle söyledim. 2 kuruşluk bir damga yapıştır ve en yakın posta kutusuna bırak. Bu öneriye oldukça şaşırmış gibiydi. Sevgili Pedler, sıradan posta. Hükümetlerin neden kralın elçilerini çalıştırıp gizli belgelerini dağıttığı benim için hep bir gizem olmuştur. Gönderiyi beğenmezsen, Dışişleri Bakanlığından gençlerinden birini gönder. Yolculuğun tadını çıkarır. İmkansız, dedi Milray, başını bunamış bir şekilde sallayarak. Bunun nedenleri var, sevgili Pedler, temin ederim, nedenleri var. Dedim ayağa kalkarak, tüm bunlar çok ilginç ama gitmeliyim. Bir dakika, sevgili Pedler, sana yalvarıyorum. Şimdi bana güvenle söyle, yakında Güney Afrika'yı ziyaret etmeyi planlamıyor musun? Yaklaşık 1 ay sonra çıkmayı düşünüyordum. Daha erken gelemez misin? Bu ay mı? Hatta bu hafta mı? Yapabilirim, dedim, ona biraz ilgiyle bakarak. Ama özellikle istediğimi de bilmiyorum. Hükümete büyük bir hizmet etmiş olursun. Çok değerli bir hizmet. Onları, nankör bulmazsın. Yani postacı olmamı mı istiyorsun? Aynen öyle. Pozisyonunuz resmi değil, yolculuğunuz gerçek. Her şey son derece tatmin edici olurdu. Pekala, dedim yavaşça, yapmama sorun değil. Bir şey için sabırsızlanıyorum zaten. İngiltere'den mümkün olan en kısa sürede çıkmak. Güney Afrika'nın iklimini çok hoş bulacaksınız. Sevgili dostum, iklim hakkında her şeyi biliyorum. Savaştan kısa bir süre önce oradaydım. Sana gerçekten çok minnettarım, Pedler. Paketi haberciyle göndereyim. General Smuts'un kendi eline verilmesi gerekiyor, anlıyor musun? Kilmore'den Castle cumartesi günü yola çıkıyor. Oldukça iyi bir tekne. Pall Mall boyunca ona kısa bir yol eşlik ettim. Elimi sıcak bir şekilde sıktı ve tekrar teşekkür etti. Eve yürüyerek hükümet politikasının meraklı yan yollarını düşündüm. Ertesi akşam, uşağım Jarvis, bir beyefendinin özel olarak beni görmek istediğini bildirdi. Adını vermek istemiyor, işiyle ilgili kararlıydı. Jarvis'e onu göremeyeceğimi söylemesini istedim. Sigortacılardan her zaman derin bir endişe duymuşumdur. Guy Paget, maalesef, bir kez olsun gerçekten işe yarayabileceği anda yatıyordu. Sindirim krizi geçiriyordu. Bu samimi, çalışkan genç erkekler, her zaman safra atakları geçirir. Jarvis geri döndü. Beyefendi, Bay Milray'den geldiğini söylemememi istedi, Sir Eustace. Bu durumu değiştirdi. Birkaç dakika sonra kütüphanede ziyaretçimle karşı karşıyaydım. Derin bronzlaşmış yüzlü, sağlam yapılı genç bir adam. Bir yara izi, gözün ucundan çenesine çapraz uzanıyordu. Aksi halde yakışıklı olabilecek birini sakatlamış ama biraz pervasız bir ifade katmıştı yüzüne. Peki, dedim, ne oldu? Bay Milray beni size gönderdi, Sir Eustace. Güney Afrika'ya sekreterin olarak sizinle gideceğim. Sevgili dostum, dedim, zaten bir sekreterim var. Bir tane daha istemiyorum. Sanırım isteyeceksiniz, Sir Eustace.
Sekreterin şu an nerede? Safra krizi geçiriyor, diye açıkladım. Emin misin sadece safra krizi mi? Tabii ki öyle. Zaten bunlara tabi kalır. Ziyaretçim gülümsedi. Safra krizi olabilir ya da olmayabilir. Zaman zaman göstermelik olur. Ama şunu söyleyebilirim, Sir Eustace. Bay Milray, sekreterin çekilmesi için bir girişim yapılırsa şaşırmazdı. Ah, kendiniz için korku duymayın. Yüzümde anlık bir alarm belirdiğini görmüş olmalı. Tehdit altında değilsiniz. Sekreterin yoldan çekilse, size ulaşmak daha kolay olur. Her neyse, Bay Milray sizinle gelmemi istiyor. Geçiş parası onların işi olacak ama pasaport için gerekli adımları siz atacaksınız, sanki kendi kararınızla geçici bir sekreter tutmuşsunuz gibi. Kararlı bir genç adam gibiydi. Birbirimize baktık. Pekala, dedim zayıf bir sesle. Eşliğimden kimseye hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Pekala, dedim tekrar. Sonuçta, belki bu adamın yanımda olması daha iyiydi. Ama derin sulara girdiğime dair bir önsezim vardı. Tam da huzura kavuştuğumu sandığım anda, ziyaretçimi ayrılmak üzereyken durdurdum. Yeni sekreterimin adını bilsem iyi olurdu, dedim alaycı bir şekilde. Bir dakika düşündü. Harry Rayburn, oldukça uygun bir isim gibi görünüyor, dedi. Bunu tuhaf bir şekilde ifade etmişti. Pekala, dedim üçüncü kez. Annenin anlatısı yeniden başladı. Bir kahramanın deniz tutması çok saygısızdır. Kitaplarda, kahraman ne kadar çok yuvarlanırsa o kadar sevinir. Herkes hasta olduğunda, tek başına güverte boyunca sendeleyerek yürür, havaya meydan okuyarak, fırtınada gerçek bir sevinç duyarak. Üzgünüm ki, Kilmore'den açılır açılmaz solgunlaştım ve hızla aşağı indim. Şefkatli bir hostes beni karşıladı. Kuru tost ve zencefilli gazoz önerdi. 3 gün boyunca kulübemde inleyerek kaldım. Görevimi unutmuştum. Gizemleri çözmeye ilgim kalmamıştı. Tamamen farklı bir annedim. Güney Kensington meydanına gönderim ofisinden sevinçle koşarak dönen biri. Şimdi aniden oturma odasına girdiğimi hatırlarken gülümsüyorum. Bayan Fleming orada yalnızdı. Ben içeri girerken başını çevirdi. "Sen misin, anne, sevgilim? Seninle konuşmak istediğim bir şey var." "Evet," dedim, sabırsızlığımı kontrol ederek. "Bayan Emery beni terk ediyor." Bayan Emery yönetimdi. Henüz birini bulamadım ve, merak ettim, umursarsın mı, hep birlikte kalsan güzel olmaz mıydı? Etkilendim. Beni istemediğini biliyordum. Bu teklifi tetikleyen saf Hristiyan hayırseverliğiydi. Ona karşı duyduğum gizli eleştiriye pişmanlık hissettim. Kalktım, odanın karşısına koştum ve kollarımı boynuna attım. "Çok tatlısın," dedim. "Sevgili, sevgili, sevgili. Çok teşekkür ederim. Ama sorun değil. Cumartesi günü Güney Afrika'ya gidiyorum." Ani saldırım iyi kadını şaşırtmıştı. Anlık sevgi gösterilerine alışkın değildi. Sözler onu daha da şaşırttı. "Güney Afrika'ya mı? Sevgili anne, bunu çok dikkatli incelememiz gerekirdi. En son istediğim buydu. Zaten geçeceğimi aldığımı ve vardığımda ev hizmetçisi olarak çalışmayı teklif ettiklerini açıkladım. O anlık aklıma gelen tek şeydi. Güney Afrika'da hizmetçilere büyük talep olduğunu söyledim. Kendime bakma hakkım olduğunu anlattım ve sonunda onu projeyi kabul etmeye razı ettim. Daha fazla soru sormadan, ayrılırken bir zarfı elime sıkıştırdı. İçinde 5 yeni, kıtır 5 pound notu vardı ve şu sözler, "Umarım alınmazsın ve bunu sevgimle kabul edersin." O çok iyi bir kadındı. Nazik bir kadın. Onunla aynı evde yaşayamazdım ama içsel değerini fark ettim. İşte böyle, cebimde 25 pound, dünyayla yüzleşmeye ve macerama devam etmeye hazırdım. Hostes nihayet 4. gün beni güverteye çıkardı. Daha hızlı ölmem gerektiği izlenimiyle yatağı terk etmeyi kesinlikle reddettim. Şimdi Madeira'nın gelişiyle beni cezbetti. Göğsümde umut yükseldi. Tekneyi bırakıp karaya çıkabilir ve orada ev hizmetçisi olabilirdim. Kuru toprak için her şeyi yapardım. Montlar ve halılar içinde boğulmuş, kedi yavrusu gibi zayıf bacaklarımla bir şezlonga bırakıldım. Gözlerim kapalı yatıyordum, hayattan nefret ediyordum. Kasiyer, sarı saçlı, yuvarlak yüzlü genç bir adam, yanıma oturdu. "Alo, kendine biraz acıyorsun, ha?" "Evet,"
dedim, ondan nefret ederek. 2 gün sonra kendini tanıyamayacaksın. Körfez'de kötü bir tozlama oldu ama ileride hava sakin. Seni yarın karaya çıkaracağım. Cevap vermedim. Asla iyileşemeyeceğini mi düşünüyorsun? Ama senden çok daha kötü insanlar gördüm. 2 gün sonra geminin canı ve ruhu oluyorlar. Sen de öyle olacaksın. Yalancı olduğunu söyleyecek kadar kavgacı hissetmiyordum. Bunu bakışımla aktarmaya çalıştım. Birkaç dakika daha hoş sohbet etti, sonra merhametle ayrıldı. İnsanlar geçip geçti. Hızlı çiftler egzersiz yapıyor, kıvrımlı çocuklar koşuyor, gülen gençler. Birkaç solgun hasta da benim gibi şezlonglarda yatıyordu. Hava hoş, serin ama çok soğuk değildi ve güneş parlıyordu. Fark edilmeden, biraz neşelendim. İnsanları izlemeye başladım. Özellikle bir kadın dikkatimi çekti. Yaklaşık 30 yaşındaydı, orta boyluydu, çok açık renk, yuvarlak gamzeli yüzü ve çok mavi gözleri vardı. Kıyafetleri tamamen sade olsa da, tanımlanamaz bir Paris havası taşıyordu. Ve kendine o kadar hakimdi ki, gemiye sahip gibi görünüyordu. Güverte görevlileri onun emirlerine koşuyordu. Özel bir şezlongu ve görünüşe göre tükenmez bir yastık tedariki vardı. Nereye yerleştirilmek istediğine 3 kez karar değiştirdi. Tüm süreç boyunca çekici ve zarif kaldı. Dünyadaki nadir insanlardan biriydi. Ne istediğini bilen, elde eden ve bunu rahatsız edici olmadan başaran. Bir daha iyileşebildim mi, ki iyileşmemem gerekirdi. Onunla konuşmak beni eğlendirir diye karar verdim. Madeira'ya öğle civarı vardık. Hala hareket edemiyordum ama manzaralı tüccarları sevdim. Gemiye çıkıp ürünlerini güvertelerde dağıtanlar. Çiçekler de vardı. Burnumu devasa bir demet taze, ıslak menekşeye gömdüm ve belirgin şekilde daha iyiydim. Belki yolculuğun sonuna kadar dayanabilirim diye düşündüm. Hostemim küçük bir tavuk çorbasından bahsetti, zayıfça itiraz ettim. Geldiğinde keyifle içtim. Çekici kadınım kıyıya çıkmıştı. Geri döndü. Uzun boylu, asker görünümlü, koyu saçlı bir adam eşlik ediyordu. Bronz yüzlü, günün erken saatlerinde güvertede fark ettiğim biri. Onu Rodezya'nın güçlü, sessiz adamlarından biri olarak sınıflandırmıştım. Yaklaşık 40 yaşında, her iki şakakta biraz gri ve gemideki en yakışıklı adamdı. Hostes bana ekstra bir halı getirdiğinde, çekici kadınımın kim olduğunu sordum. Bu, tanınmış bir toplum hanımefendisi, Sayın Bayan. Bayan Clarence Blair. Onun hakkında okumuş olmalısınız. Başımı salladım ve ona yenilenmiş bir ilgiyle baktım. Bayan Blair gerçekten dönemin en zeki kadınlarından biri olarak tanınıyordu. Biraz eğlenerek gözlemledim, büyük ilgi odağı olduğunu biliyordu. Birkaç kişi, teknenin izin verdiği gayri resmi ortamda onunla tanışmaya çalışıyordu. Bayan Blair'in onları görmezden gelme zarifliğine hayran kaldım. Güçlü, sessiz adamı özel süvarisi olarak benimsemiş gibiydi. Adam da verilen bu ayrıcalığın farkındaydı. Ertesi sabah, şaşırtıcı bir şekilde, dikkatli arkadaşıyla güvertede birkaç tur dönen Bayan Blair, sandalyemin yanında durdu. "Bu sabah daha iyi hissediyor musun?" Teşekkür ettim ve biraz daha insanca konuştum. "Dün gerçekten hasta görünüyordun. Albay Reis ve ben, denizde cenaze töreni heyecanı yaşamamız gerektiğine karar vermiştik ama bizi hayal kırıklığına uğrattın." Güldüm. Havada olmak bana iyi geldi. "Temiz hava gibisi yok," dedi Albay Reis, gülümseyerek. "O havasız kulübelerde kapalı kalmak herkesi öldürür," dedi Bayan Blair, yanıma oturarak arkadaşını küçük bir baş hareketiyle gönderdi. "Dışarıdan bir kulüben var umarım." Başımı salladım. "Sevgili kızım, neden değiştirmiyorsun? Bolca alan var, Madeira'da çok kişi indi ve tekne epey boş. Bunu kasırıyla konuş. O iyi bir çocuk, beni güzel bir kulübeye taşıttı çünkü aldığım kartı hiç sevmiyordum. Öğle yemeğinde aşağı indiğinde onunla konuş." Titredim. "Hareket edemiyorum ki." "Saçmalama. Şimdi benimle yürüyüşe çık." Bana cesaret veren bir gülümsemeyle baktı. Başta bacaklarım çok zayıftı. Ama hızlı yürüdükçe daha parlak, daha iyi bir varlık gibi hissetmeye başladım. Bir iki turdan sonra Albay Reis tekrar bize katıldı. "Tenerife'nin büyük zirvesini şu taraftan görebilirsiniz." "Gerçekten mi?"
Sence fotoğrafını çekebilir miyim? Hayır. Ama bu seni denemekten alıkoymaz. Bayan Blair güldü. Naziksin. Bazı fotoğraflarım gerçekten çok iyi. Yaklaşık %3'ünün iyi olduğunu söyleyebilirim. Hepimiz güvertenin diğer tarafına geçtik. Orada, parlayan beyaz, karlı, ince bir gül rengi sisine sarılmış, yükselen ışıltılı zirve. Sevinçle bir şeyler söyledim. Bayan Blair kamerasını almak için koştu. Albay Reis'in alaycı yorumlarına rağmen kamerasını kullandı. Sonra sesi üzgün bir tona döndü. "Bulut'ta hep böyle olur. Her zaman yeni oyuncağıyla oynayan bir çocuk görmek hoş," diye mırıldandı albay. "Ne kadar berbatsın, ama başka bir filmim var." Zaferle cebinden çıkardı. Tam o anda teknenin ani bir yuvarlanması dengesini bozdu ve kendini tutmak için korkuluğa yapışınca film aşağıya düştü. "Ah!" diye bağırdı Bayan Blair, komik bir hayal kırıklığıyla. Eğildi. "Sence mahvoldu mu?" "Hayır, belki şansın yaver gider." Talihsiz görevli, aşağıdaki güvertede. Tam o sırada, arkamızdan gelen küçük bir çocuk boruyla kulakları sağır eden bir patlama çaldı. "Öğle yemeği," dedi Bayan Blair coşkuyla. "Kahvaltıdan beri yalnızca 2 fincan sığır çayı içtim." "Öğle yemeği, Bayan Bedingfield." "Peki," dedim tereddütle. "Evet, biraz aç hissediyorum kendimi." "Harika. Kasır'ın masasında oturduğunu biliyorum. Kulübe konusunu onunla halledebilirsin." Meyhaneye indim, dikkatli yemek yemeye başladım ve devasa bir öğünle bitirdim. Dünkü hostemim iyileşmemi için beni tebrik etti. Bugün herkes kulübe değiştiriyordu ve eşyalarımın en kısa sürede taşınacağını söyledi. Masama sadece 4 kişiydik. Ben, birkaç yaşlı kadın ve zavallı siyah kardeşlerimiz hakkında çok konuşan bir misyoner. Diğer masalara baktım. Bayan Blair kaptanın masasında oturuyordu, yanında Albay Reis. Kaptanın diğer tarafında seçkin görünümlü, gri saçlı bir adam vardı. Çok sayıda kişiyi zaten güvertede fark etmiştim. Ama bir adam vardı ki daha önce hiç görünmemişti. Eğer görmüş olsaydım, dikkatimden kaçmazdı. Uzun ve esmerdi. Çok tuhaf, karanlık bir yüz ifadesi vardı. Kasiyere sordum, kim olduğunu merak ederek. "O adam mı?" "Ah, o Sir Eustace Pedler'ın sekreteri. Çok deniz tuttu, zavallı adam, daha önce hiç görünmedi. Sir Eustace'in yanında 2 sekreteri var ve deniz ikisine de fazla geldi. Diğeri henüz gelmedi. Bu adamın adı Paget. Demek ki Milhouse'un sahibi Sir Eustace Pedler gemideydi. Muhtemelen sadece bir tesadüftü. Ama yine de, o Sir Eustace, diye devam etti muhbirim, kaptanın yanında oturan. Kibirli yaşlı kısaç. Sekreterin yüzünü ne kadar çok incelersem, o kadar az beğendim. Solgunluğu, gizli, ağır kapaklı gözler, meraklı şekilde yassılaştırılmış baş, hepsi bana bir his veriyordu. Tiksinme, endişe. Salondan çıkarken hemen arkasındaydım. Sir Eustace konuşuyordu ve birkaç kelime duydum. "O zaman hemen kulübeye bakacağım, olur mu? Seninkileriyle çalışmak imkansız, tüm sandıklarınla." "Sevgili dostum," diye yanıtladı Sir Eustace, "kulübem uyumak ve giyinmek için tasarlandı. Seni oraya salıp o daktilonla tıkırdatmaya hiç niyetim yok. Tam da bunu söylüyorum, Sir Eustace, mutlaka çalışacak bir yer." Burada onlardan ayrıldım ve aşağıya indim. Taşınma işinin devam edip etmediğini görmek için. Görevlimi işin başında buldum. "Çok güzel bir kulübe, hanımefendi. D güvertesindeyiz. Numara 13. "Aman tanrım," diye bağırdım. 13 değil. 13, batıl inancım olan tek şey. Güzel bir kulübeydi ama. İnceledim, tereddüt ettim ve aptalca batıl inancım galip geldi. Neredeyse gözyaşlarıyla görevliye döndüm. "Başka kulübe yok mu?" Görevli düşündü. 17 var, tam sağ tarafta. Bu sabah boştu ama sanırım birine tahsis edilmişti. Yine de beyefendinin eşyaları henüz içeri girmedi ve beyefendiler de hanımlar gibi batıl inançlı olmaz, değiştirmekten rahatsız olmaz sanırım. Teklifi minnetle kabul ettim. Görevli kasiyerden izin almak için ayrıldı. Gülümseyerek geri döndü. "Sorun değil, hanımefendi. Gidebiliriz." 17 numaraya geçtik. 13 kadar büyük değildi ama son derece tatmin ediciydi. "Eşyalarınızı hemen getireceğim,"
hanımefendi. Ama tam o anda, kötü niyetli yüzlü adam kapıda belirdi. Ona bu lakabı takmıştım. Affedersiniz, dedi, ama bu kulübe Sir Eustace Pedler'e ayrılmış. Sorun değil efendim, diye açıkladı görevli. Onun yerine 13 numarayı veriyoruz. Hayır, ben 17'yi istedim. 13 daha iyi bir kabin, efendim. Daha büyük. Özel olarak 17'yi seçtim ve alabilirdi denildi. Üzgünüm, dedim soğukça. Ama 17 bana tahsis edildi. Buna katılmıyorum. Görevli küreğini koydu. Diğer kulübe aynı, sadece daha iyi. 17'yi istiyorum. Bunlar ne? Diye sordu yeni bir ses. Görevli, eşyalarımı buraya koy. Burası benim kulübem. Öğle yemeğinde komşum, Rahip Edward Chichester'dı. Affedersiniz, dedim. Burası benim kulübem. Sir Eustace Pedler'a tahsis edildi, dedi Bay Paget. Giderek gerginleşiyorduk. İtiraz etmek zorunda kaldığım için üzgünüm, dedi Chichester, kendi istediğini elde etme kararlılığını gizleyen uysal bir gülümsemeyle. Uysal adamlar her zaman inatçı olur, bunu fark etmiştim. Kapıya doğru ilerledi. 28 numara, iskele tarafında, dedi görevli. Çok iyi bir kabin efendim. Korkarım ısrar etmem gerekiyor. 17 numara bana söz verilen kulübeydi. Çıkmaza gelmiştik. Hiçbirimiz teslim olmaya niyetli değildi. Açıkçası, en azından ben, 28. kabini kabul edip durumu hafifletebilirdim. 13 yaşında olmadığı sürece hangi kulübenin olduğu benim için önemsizdi. Ama kanım yükseldi. İlk teslim olan ben olmak istemiyordum. Ve Chichester'dan hoşlanmıyordum. Sahte dişleri vardı. Yemek yediğinde tıkırdıyordu. Pek çok adam daha az şey için nefret edilmiştir. Hepimiz aynı şeyleri tekrar söyledik. Görevli diğer iki kulübenin daha iyi olduğunu güvence verdi. Hiçbirimiz umursamadık. Paget sinirlenmeye başladı. Chichester sakinliğini korudu. Ben de sakinliğimi zorla koruyordum. Ve hala hiçbirimiz bir santim pes etmemişti. Görevlinin bir göz kırpması ve fısıltılı bir kelimesi işaretimdi. Sahneden sessizce kayboldum ve hemen kasiyerle karşılaşma şansım oldu. Ah, lütfen, dedim, 17. kabini alabileceğimi söylediniz. Ve diğerleri gitmiyor. Bay Chichester ve Bay Paget. Bana vereceksiniz, değil mi? Her zaman derim ki, denizciler gibi kadınlara iyi davranan insan yoktur. Küçük kasiyerim işi harika bitirdi. Olay yerine yürüdü, tartışmacılara 17 numaranın benim kulübem olduğunu bildirdi. 13 ve 28'i alabilirler ya da oldukları yerde kalabilirlerdi. Hangisini seçerlerse. Gözlerimle ne kadar kahraman olduğunu anlattım ona. Sonra kendimi yeni alanıma yerleştirdim. Bu karşılaşma bana dünyalar kadar iyi gelmişti. Deniz pürüzsüzdü, hava her gün daha da ısınıyordu. Deniz tutması artık geçmişte kalmıştı. Güverteye çıktım ve güverte koitlere giriştim. Çeşitli sporlar için adımı yazdırdım. Güvertede çay servis edildi ve içtenlikle yedim. Çaydan sonra güzel gençlerle kürek tahtası oynadım. Bana olağanüstü naziklerdi. Hayat tatmin edici ve keyifliydi. Giysi borusu beni şaşırttı ve aceleyle yeni kulübeme gittim. Hostes endişeli bir yüzle karşıladı beni. Kulübenizde korkunç bir koku var, hanımefendi. Ne olduğunu düşünemiyorum. Orada uyuyamazsınız sanırım. C güvertesinde bir güverte kabini var. Oraya taşınabilirsiniz. En azından sadece bir geceliğine. Koku gerçekten çok kötüydü. Mide bulandırıcı. Hostese düşüneceğimi söyledim. Giyinirken hareket ediyordum. Tuvaletimin üzerinden geçerken de o hoş olmayan kokuyu aldım. Neydi bu koku? Ölü fare mi? Hayır, bundan daha kötü. Ve tamamen farklı. Ama biliyordum. Daha önce koklamıştım. Bir şeydi. Bir şey. Ah, anladım. Asafoetida. Savaş sırasında kısa bir süre bir hastane dispanserinde çalışmıştım ve çeşitli ilaçlarla tanışıktım. Asafoetida, hepsi buydu. Ama nasıl? Kanepeye çöktüm. Aniden fark ettim ne olduğunu. Biri kulübeme bir tutam asafoetida koymuştu. Neden? Beni dışarı çıkarmak için mi? Bu kadar acele neden? Beni oradan uzaklaştırmak için mi? Bu öğleden sonraki sahneyi şimdi tamamen farklı bir gözle düşündüm. Kabin hakkında endişelenen birden fazla insan vardı. Diğer iki kulübe daha iyiydi.
Öyleyse neden iki adam da 17'ye bu kadar ısrar etti? Çok heyecanlandım. Doğru yolda olduğumdan emindim artık. Bir şey açıktı, kulübeden ayrılmamalıydım. Asafoetida'ya katlanmak zorundaydım. Gerçekleri tekrar inceledim. Yarın 22'siydi ve saat 1'de, ya da 13'te, bir şey olacaktı. Şimdi saat 7 idi. 6 saat içinde her şeyi öğrenecektim. Akşamı nasıl atlattım bilmiyorum. Oldukça erken kulübeme çekildim. Hostese başımda soğuk algınlığı olduğunu ve kokudan rahatsız olmadığımı söyledim. Hala endişeli görünüyordu ama ben kararlıydım. Akşam sonsuz gibi uzuyordu. Yatağa girdim. Ama acil durumlar için kalın flanel bir sabahlık giydim, ayaklarıma terlik geçirdim. Bu şekilde giyinerek kalkıp her şeyin içinde aktif bir parça olabileceğimi hissettim. Ne olmasını bekliyordum? Neredeyse hiç bilmiyordum. Belirsiz hayaller, çoğu inanılmaz derecede imkansız, aklımdan geçti. Ama bir şeye kesinlikle inanıyordum. Saat 1'de bir şey olacaktı. Çeşitli saatlerde yolcuların yatağa gittiğini duydum. Sohbet parçaları, gülen iyi geceler, açıp kapanan kapılar, içeriden süzüldü. Sonra sessizlik. Çoğu ışık söndü. Hala dışarıda geçit ışığı vardı ve bu yüzden kulübemde belirli bir aydınlık kaldı. 8 zil sesi duydum. Saat 4'ü geçiyordu. Sonrasındaki süre en uzun zamandı. Gizlice saatimi kontrol ettim, zamanın akıp gitmediğinden emin olmak için. Eğer çıkarımlarım yanlışsa, eğer saat 1'de hiçbir şey olmazsa, kendimi rezil etmiş olacak ve dünyanın tüm parası için bir hayalet avına çıkmış sayılacaktım. Kalbim acı verici biçimde atıyordu. 2 zil çanı çaldı. Saat 1. Ve hiçbir şey. Bekle, o neydi? Hızlı, hafif ayak sesleri, geçit boyunca koşuyor. Sonra kabin kapım ani bir bomba gibi patladı ve bir adam neredeyse içeri düştü. "Beni kurtar," dedi boğuk bir sesle. "Beni peşindeler." Tartışma ya da açıklama anı değildi. Dışarıda ayak sesleri duyabiliyordum. Yaklaşık 40 saniyem vardı. Harekete geçtim. Ayağa fırladım ve kabinin ortasındaki yabancıyla yüzleşmek için döndüm. 6 ayak boyunda bir kulübe saklanmak için yeterli bir yer değildi. Bir kolumla kabin bagajını çektim. Yatağın altına kaydı. Ben kapağı açtım. Aynı anda diğer elimle lavabo kapağını aşağı çektim. Ustaca bir hareket ve saçım başımın üstüne küçük bir topuz yapılmıştı. Görünüş açısından sanatsal değildi. Ama başka açıdan son derece sanatsaldı. Bir hanımefendi, saçları yaraşmaz bir topuza sıkışmış, sandıktan sabun parçası çıkarmaya çalışıyor, boyun yıkamak üzere gibi görünen biri. Bir kaçak barındırmakla şüphelenilecek biri değil. Kapı çalındı ve, "Girin," dememe fırsat vermeden kapı açıldı. Ne göreceğimi bilmiyorum. Sanırım Bay Paget'in tabancayla, ya da misyoner arkadaşımın kum torbasıyla kapıda belirlediğine dair belirsiz hayaller kurmuştum. Ama kesinlikle bir gece hostesini göreceğimi beklemiyordum. Sorgulayıcı yüzü ve saygın bakışıyla. "Affedersiniz hanımefendi," seslendiniz sanıyordum. "Hayır," dedim. "Hayır, seslenmedim. Böldüğüm için özür dilerim." "Sorun değil," dedim. Uyuyamıyordum. Bir yıkama iyi gelir diye düşündüm. Sanki genel kural olarak hiç böyle bir şey yapmamışım gibi söylemiştim bunu. "Çok üzgünüm hanımefendi," dedi hostes tekrar. "Bir beyefendi var, oldukça sarhoş. Kadınların kulübelerinden birine girip onları korkutabileceğinden endişeleniyoruz." "Ne korkunç," dedim, endişeyil. "Buraya gelir mi?" "Ah, sanmıyorum hanımefendi. Gelirse zili çalın. İyi geceler." "İyi geceler." Kapıyı açıp koridora baktım. Ama hostesin çekilen formu dışında kimse görünmüyordu. Sarhoş. İşte açıklama buydu. Histriyonik yeteneklerim boşa gitmişti. Kabin bagajını biraz daha ileriye çektim ve asit bir sesle dedim. "Hemen çık lütfen." Cevap gelmedi. Ranzanın altına baktım. Ziyaretçim hareketsiz yatıyordu. Uyuyor gibiydi. Omzundan çektim. Hareket etmedi. "Ölü sarhoş," diye düşündüm, sinirle. "Ne yapmalıyım şimdi?" Sonra nefesimi kesen bir şey gördüm. Yerde küçük bir kızıl leke. Tüm gücümü toplayarak adamı kulübenin ortasına sürüklemeyi başardım. Yüzü ölü beyazlığında, bayılmıştı. Sebebini çabuk anladım. Sol omzundan bıçaklanmıştı, derin, kötü bir yara.
Montunu çıkarıp işe koyuldum. Soğuk suyun acısıyla irkildi, sonra doğruldu. "Lütfen hareketsiz kal," dedim. Genç bir adamdı ve kendini çok hızlı toparlıyordu. Ayağa kalktı ve orada biraz sallanarak durdu. "Teşekkür ederim, benim için bir şey yapılmasına gerek yok." Tavrı meydan okuyan, neredeyse saldırgandı. Tek bir teşekkür sözü bile yoktu. "Bu kötü bir yara. Bandajlamalısın. Böyle bir şey yapmayacaksınız." Sözleri yüzüme fırlattı, sanki ben ondan bir iyilik diliyormuşum gibi. Öfkem, hiç sakin olmayan öfkem, yükseldi. "Terbiyeniz için sizi tebrik edemem," dedim soğukça. "En azından varlığımdan sizi kurtarabilirim." Kapıya doğru sendelemeye başladı. Ani bir hareketle onu kanepeye ittim. "Aptal olma," dedim kabaca. "Geminin her yerine kan dökmek istemiyorsun, değil mi?" Bunu anlıyor gibiydi. Çünkü sessizce oturdu. Yarayı elimden geldiğince sardım. "İşte," dedim, işimi gözden geçirerek. "Şimdilik bu yeterli. Biraz daha iyi hissediyorsun. Şimdi ne olduğunu anlatmak ister misin?" "Çok doğal merakını tatmin edemediğim için üzgünüm." "Neden olmasın?" dedim, utanarak. Kötü bir şekilde gülümsedi. "Bir şeyin yayılmasını istiyorsan, bir kadına söyle. Aksi halde ağzını kapalı tut." "Sır tutamaz mıyım?" "Sanmıyorum, biliyorum." Ayağa kalktı. "Her neyse," dedim kinli bir şekilde, "bu akşamın olayları hakkında biraz yayın yapabilirim." "Yapacağından hiç şüphem yok," dedi umursamazca. "Nasıl cüret edersin?" diye bağırdım öfkeyle. Birbirimize baktık. Acımasız düşmanların vahşetiyle. İlk kez, görünüşünün ayrıntılarını gördüm. Kısa kırpılmış koyu saç, ince çene, yanaktaki yara izi, meraklı açık gri gözler. Bana bakıyordu, tarif etmesi zor olan pervasız, alaycı bir bakışla. Tehlikeli bir şey vardı onda. "Hayatını kurtardığım için henüz teşekkür etmedin," dedim sahte bir tatlılıkla. Oraya vurmuştum. Belirgin şekilde irkildiğini gördüm. Sezgisel olarak biliyordum. Hayatını bana borçlu olduğunu hatırlatılmaktan her şeyden fazla nefret ettiğini. Umurumda değildi. Onu incitmek istiyordum. Hiç kimseyi bu kadar incitmek istememişim. "Keşke yapmasaydın," dedi patlayan bir sesle. "Ölü olsam, kendimi kaybetmiş olsam daha iyi olurdu. Borcu kabul ettiğin için memnunum. Kendini kaybedemezdin. Hayatını kurtardım ve, teşekkür ederim, demeni bekliyorum." Bakışları öldürebilseydi, o an beni öldürürdü. Yanımdan sertçe geçti. Kapıda geri döndü ve omzunun üzerinden konuştu. "Sana teşekkür etmeyeceğim, ne şimdi ne de başka bir zaman. Ama borcu kabul ediyorum." Durdu. "Bir gün ödeyeceğim." Gitmişti. Ellerimi sıkı sıkı kavramış, kalbim değirmen yarışı gibi çarpıyordu. Dinlediğin için teşekkürler, böyle hikayelerin devamı için abone olmayı unutma.